Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide dalından keki yani yavru orkide nasıl büyütülür bu yöntemi göstereceğim. Orkide dalından yavru orkide büyütebilmek için bugün soğan kullanacağım. Soğan bildiğiniz üzere içerisinde bol miktarda antioksidan olan bir sebzedir. Ve soğan içerisindeki antioksidan özellikle bitkilerinizi dezenfekte etmek için çok işe yarar. Eğer orkidelerinizde bir hastalık ya da böceklenme durumu varsa mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. İhtiyacım olan yarım soğan ve yarım soğanı bu şekilde ince dilimlere ayırıyorum. Ayırdığım soğanı boş bir tabağın içerisine koyuyorum. Buradaki metotta üzerine kaynar su döküyoruz. Kaynar su soğanın içerisindeki besinleri suya vermesini hızlandırır. Bakın toplamda 400 mililitre kaynar su koydum. Yarım soğanın üzerine ve şimdi bunu soğuması için serin bir yerde bekleteceğim. Soğuduktan sonra bunu çiçeklerimiz için kullanacağız. Yeterince soğuyan soğan suyunu şimdi süzüyorum. İçerisindeki soğan parçalarını ayırıyoruz. Soğan suyunu posasından ayırdım ve bunu nasıl kullanacağımı sizlere tüm detaylarıyla göstereceğim. Şimdi yapmamız gereken orkide dalını budamak. Budayacağımız dalı yeniden keyik oluşturmak için kullanacağız. Burada dikkat etmeniz gereken, bakın bu şekilde yan dalları kesinlikle almıyoruz. Çünkü bunlar çok güçlü değil ve yeni keyiki çıkarmaz. Yani keyiki demek bebek orkide, yeni orkide demek. Bunun için yan dal değil, tamamıyla bakın ana dal, yani dipten uzanan bir daldan keseceğiz. Ve bu dalın canlı ve sağlıklı olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere aktif ve sağlıklı bir dal ve bunu en dipten kesiyorum. Keserken çok ezmeden kesmeye çalışın. Bakın gördüğünüz üzere bu dalın üzerinde şu anda yeşil boğumlar var. Her bir yeşil boğumun altında bir filiz var ve bu filizlerden keyiki yani bebek orkide ya da çiçek dalı çıkabilir. Gördüğünüz üzere bu yeşil boğumları bırakıp kuruyan, bakın boğumları boşalan yani çiçeklerini döken yerden keseceğim. Ve biraz üstünden tek seferde kesiyorum. Evet, kestik. Şimdi bu dalı bir kenara bırakıp sizlere diğer orkideyi de göstermek istiyorum. Bakın bu orkidede de filizler daha belirgin. Yani boğumlar kurumuş. Yani eğer sizler filizleri çıkmaya başlayan dalları keserseniz daha hızlı sonuç alırsınız. Fakat burada gördüğünüz üzere boğum yeşil ve henüz tam olarak bir kabartı yok. Fakat sağ taraftaki siyah olanda gördüğünüz üzere küçük bir kabartı var. Yani artık filiz aktifleşmiş. Böyle hızlı bir sonuç almak istiyorsanız bu tarz dalları seçmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu iki dalımı ben dezenfekte edeceğim ve dalları da mutlaka bakın üzerinde 3 boğum kalacak şekilde kesiyoruz. Böylelikle daha iyi sonuç alırsınız. Çünkü sadece bir boğum bırakıp kesersek dal çürüyebilir, kuruyabilir. Fakat 3 boğum bıraktığınız zaman bu sistemde daha hızlı çalışacaktır. Boş bir borcama koydum. Orkide dallarının üzerine hazırladığım soğan suyunu döküyorum. Soğan suyu içerisinde en az 30 dakika bekleteceğiz ve bu soğan suyu içerisinde orkide dallarını dezenfekte edeceğiz. Ve dezenfekte olduktan sonra artık yeni yöntemimiz için bu dalları çıkarıyorum. Orkide dalının
üst kısmı kuru, alt kısmı ise bu şekilde yeşil olması gerekiyor. Eğer her iki tarafı da yeşil ise bir tarafını mutlaka mum ile kapatmanız gerekiyor. Çünkü orkide dalının içerisindeki öz suyunun gitmemesi gerekiyor. Bakın bu şekilde dalın yeşil olan ucuna mum ile kapatıyorum. Böylelikle daha hızlı keiki çıkarmasını sağlayacağız. Ve burada önemli olan her iki dalın da alt kısmı açık, yani yeşil olmalı. Çünkü suyun içerisine koyacağız. Şimdi ihtiyacımız olan bir plastik şişe ve bu şişeyi biz şimdi iyice yıkadım, temizledim ve içerisine bakın gördüğünüz üzere uç kısmı yeşil olan dalımı direkt içine koydum. Ve üzerine biraz su koyacağım. Bu sistemde orkidemiz bu suyun içerisinde sürekli kalacak. Su seviyesi bakın şu anda 2 santim kadar ama biraz daha fazla koyacağım. Çünkü az geldi su. Biraz daha koyduktan sonra size gösteriyorum. Bakın tam olarak suyun seviyesi bu kadar. Yani 4 parmak yüksekliğinde su koyuyorum. Dal bu suyun içerisinde sürekli kalacak ve zaman ile bu su yardımı ile boğum yerlerini yumuşatıp yeniden keiki çıkarmasına yardımcı olacak. Diğer dalı da üzerine koyuyorum. Fark etmez. İsterseniz sizler 2 farklı şişeyi de koyabilirsiniz. Fakat geniş olduğu için ben ikisini de koydum. Kapağını kapatıyorum. Kesinlikle kapağını bir daha açmıyoruz. Sonuç verinceye kadar bekleyeceğiz. Hemen sizlere aynı yöntemle denediğim diğer bir orkidemi gösteriyorum. Bakın bunun üzerinden aylar geçti ve bu süre zarfında bu orkidemin kapağını hiç açmadım. Şişenin kapağını hiç açmadım ve gördüğünüz üzere küçük bir keyik çıkardı. Çünkü içerisinde yoğun nem var. Bakın şişenin içerisindeki damlacıkları görebiliyorsunuz. Yoğun bir nem var. Yoğun bir nem sayesinde boğumlardaki filizler hızlı bir şekilde büyüyerek bakın patladı ve altında da gördüğünüz üzere yosunlaşıyor su. Bu da yine diğer bir orkidem. Aynı zamanda denemiştim. Bu sonucu da göstermek istedim. Bunda ise bakın K2'de çiçek dalı çıkardı. Yani orkidenin boğum yerlerinden keyik ya da çiçek dalı çıkma ihtimali vardır. %100 K2 çıkmayabilir fakat %100 sonuç veriyor arkadaşlar. Bakın yakından da gördüğünüz üzere şu anda 2 yaprağı var. Önce tek yaprağı vardı. Şimdi 2 yaprak çıkardı ve K2 yavaş yavaş bu sistemde büyüyor. Hemen suyun içerisine koyduğum kısmı da gösteriyorum yakından. Uzun süre aylardır suyun içerisinde olduğu için bakın bu şekilde gördüğünüz üzere bir tabaka oluşturmuş. Bu kendisini koruması için ve çürüme kesinlikle dalda yok. Ve gelişim göstermeye devam ediyor. Bu gelişimi 3 ay içerisinde çıkardı. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Aradan bir süre daha geçtikten sonra sıradaki orkidemin gelişimini gösteriyorum. Bakın orkide yaprağı giderek büyümeye başladı. Bu dalda yapraklar büyüdü fakat üst kısmında maalesef küflenme oldu ve bu yüzden üst kısmını kestim. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Üst kısmını kestim ve kesilen yeri yine mumla kapattım. Ve gördüğünüz üzere şu anda 2 tane sağlıklı yaprağı var. 3. yaprağı da çıkmaya başladı. Zaten uç kısmından da aynı dal olduğunu anlayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken bu aşamadan sonra artık bunu su kültürüne almak. Orkide yaprakları büyüdüğü için sera ortamında havasız kalıp küflenebilir. Bu yüzden su kültürüne devam ediyorum ve su kültüründeki gelişimini sizlerle paylaşacağım. Evet, su kültüründe büyüttüğüm keyikimin son halini görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere yeni kökler çıkarmaya başladı. Şu anda 2 tane kökü var. Özellikle bu tarz keyikileri en az 4 ya da 5 kökünün olması gerekiyor bunu ekebilmeniz için. Bu yüzden bunu tekrar su kültürüne koyuyorum. Bir dalın bu şekilde keyiklenmesi
En az arkadaşlar 7-8 ayı bulur. Yani hemen gerçekleşecek olan bir olay değildir. Kesinlikle sabırlı olmanız gerekiyor. Ve kesinlikle dalı çok küçük kesmeyin. Şimdi ben bu orkidemi hemen ekeceğim. Evet, hemen bir orkide saksısının içerisine kil bilyesi koydum. Üzerine de yosun koyuyorum. Ve biraz suyla nemlendiriyorum. Tekrar kil bilyesi. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet bakın bir kil bilyesi bir yosun sırayla koyduk ve üzerine en son su koyuyorum. Çünkü kil bilyesi tamamen kuruydu. 5 dakika bu suyun içerisinde bekletiyorum. 5 dakika sonrasında artık orkidemin bakın çiçek keyikisini ekiyorum. Ekerken hem dal da üzerinde bakın dalı kesmiştim ben kısa bir şekilde ve köklerin de yosun üzerine gelmesine dikkat edin. Biraz büyük bir saksı tercih ettim çünkü kökleri gördüğünüz üzere uzun ve yanlamasına doğruydu. Bir keyiki bu şekilde en az 3-4-5 kök çıkarırsa ve her bir kökün uzunluğu 4-5 santim olursa bu şekilde saksısına ekebilirsiniz. Kesinlikle nemli olması gerekiyor ve bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Ve ara sıra tabii ki vitaminler de verebilirsiniz. Zaman ile hızlı bir şekilde büyüyüp yeni bir orkide olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.